Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün çok karlı ama yetiştirmesi de bir o kadar zor olan salep bitkisinden bahsetmek istiyorum. Aslına bakarsanız emeksiz ve yaptığımız işi ciddiye almadan hiçbir şey olmuyor. Salep bitkisi orkide familyasından ve kendisi doğada kır çiçeği olarak da bulunmaktadır. Bunları izinsiz toplayanlara ortalama 70-80 bin arası ceza kesilmiştir. Sıcak içecek olarak içtiğimiz salep ve dondurmanın ham maddesi olan bu bitkinin nesli tükenmek üzere olduğundan doğada izinsiz toplanılması yasaktır. Salep ülkemizin her yerinde yetişebilmektedir. Hatta 700 metre rakımlara kadar da salep bitkisi verimli olmaktadır. Birinci olarak salep üretimi devlet izniyle olmaktadır. İkinci olarak da devletin hibe ve teşvik destekleri vardır. Salep ekim masrafları olarak da pahalı bir bitkidir. Eğer ki tohum ekeceğim ve verim alacağım derseniz tohumdan daha az maliyetli elde edebilirsiniz. Ancak tohumların çok randımanlı tutmadığı söylenmekte ve bu yüzden herkes yumruyu tercih etmektedir. Salep bitkisi nasıl yetiştirilir? Bu mevzuyu sizinle konuştuktan sonra devlet desteklerini de anlatmak istiyorum. Salep konusunda çok anlaşılır olabilmek için adım adım gidelim. Salepin gübrelenmesinden, toprak işlenmesinden, sulanmasından bahsetmeyeceğim. Çünkü bununla ilgili kurslar da mevcut. Daha detaylı öğrenmeniz gerekli. Ürün çok kıymetli, ziyan edilmemesi gerekiyor. Yumrular halinde 5-10 santim aralıkla salep yumrusu ekilir. 100 metrekare için gerekli olan salep yumrusu 50 kilogramdır. Yaş salep yumrusunun kilogram fiyatı piyasada 140 Türk lirasıdır. Ancak kalitesine göre 120, 130, 150, 180'e kadar piyasada fiyat bulabilirsiniz. 1 kilo yaş salep yumrusunun içerisinde 100-120 adet yumru bulunmaktadır. Gelin sizinle 100 metrekare için şöyle küçük bir hesap yapalım. 50 kilogram yaş salep yumrusu 140 liradan size olacak maliyeti sadece tohum maliyeti, yumru maliyeti 7000 Türk lirasıdır. Her salep bitkisi kendi yumrusu haricinde 2 tane de salep yumrusu oluşturur. Yani Mart ve Nisan aylarında siz bu salep bitkisinden 3 yumru hasat edersiniz. Ancak bu hasat ettiğiniz 3 yumrunun en gencini tekrardan ekim için ayırmak zorundasınız. Dolayısıyla 50 kilogram ekersiniz, 150 kilogram hasat edersiniz ve 50 kilogramını tekrardan tohumluk olarak, daha doğrusu yumru olarak ayırırsınız. 100 metrekarelik alandan 100 kilogram salep yumrusu elde ettiniz. Bunu da 140 TL ile çarparsak 14.000 Türk lirası eder. Ayrıyetten tekrardan elinizde bir sonraki sene yetiştirmek için de 50 kilogram yumru kalmıştır. Ya bunları satarsınız ya da tekrardan işinize yatırım olarak kullanırsınız. Bu sene 100 metrekare ekim yapar. Ertesi sene tekrardan bu yumrularla birlikte 300 metrekare bir işe girişirsiniz ve yavaş yavaş hem işi öğrenmiş hem de ekim alanınızı büyütmüş olursunuz. Bu karı bir dönüm olarak yaptığınızı düşünürsek yılda 140 bin lira karınız olacaktır. Ancak bunun içerisinden tarlayı işleme, gübreleme, çapalama, sulama gibi giderlerinizi de düşmeniz gerekiyor. Yine başka bir konu var. Dedik ki kuru salep 1400 lira civarında. Peki kaç kilogram yaş yumru salepten 1 kilogram kuru salep elde ederiz? 10 kilogram yaş yumru salepten 1 kilogram kuru salep elde edilir. Salep yumruları devlet izniyle ekildiğinden geri alım garantilidir. Yani siz salep bitkisini asla satma derdiyle uğraşmayacaksınız. Devlet bunun hazır müşterisi.
Gelelim SALEP'teki devlet desteğine. Ülkemizde bilinçsiz SALEP üretimi nedeniyle SALEP'in yok olması tehlikesi bulunmaktadır. Devlet bunun önüne geçebilmek için ise SALEP üretimi devlet desteği programları sunuyor üreticilere. Bu yıl da daha önceki yıllarda olduğu gibi SALEP yetiştiriciliği devlet desteği 2021 yılında da verilmeye devam ediyor. Yapılan yardım kredi olarak sunulmaktadır. Bu devlet desteği %50 hibe ve kalan %50'si çiftçinin aylık gelir ödemesi şeklinde düzenlenmiştir. SALEP yetiştiricilerinin ayrı bir avantajı da KDV, ÖTV, kurumlar vergisi, gelir vergisi ve gümrük vergisinden de muaf tutulmasıdır. Yine başka bir avantajı da bahçe ve tarla ekipmanlarının temini, bina inşası, yetersiz sulama sistemlerinin yeni teknolojik sistemlerle değiştirilmesi, depolama, kurutulma, havalandırma, işlenme ve pazarlama tesisleri için ekipman desteği de sunmaktadır. SALEP yetiştiriciliğinde şu an öncelikli olarak desteklenen iller Bartın, Bursa, Denizli, Muğla, İzmir, Karabük, Kastamonu, Samsun, Tunceli, Uşak yer alıyor. Peki 2021 yılı için minimum ve maksimum destekler ne kadardır? En az 5.000 avro ve en fazla 250.000 avro olarak verilmektedir. Bu desteği almak isteyen çiftçiler ne yapmalıdır? Bundan faydalanmak isteyen çiftçilerin birinci olarak çiftçi kayıt sistemine kaydolması gerekli. İkinci olarak kendisine ait tarım firması kuruluşu olması lazım. Üçüncü olarak kiralık veya tapulu tarım arazisi bulunması gerekiyor. Dördüncü olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve gelir belgesine sahip olan çiftçi olması gerekli. Son olarak da SALEP yetiştirme projelerinin yapıldığı illerde ikamet eden çiftçiler SALEP yetiştiriciliği devlet desteğinden yararlanabiliyor. Bunun için gerekli evraklar tarım firmasına ait vergi levhası, SALEP yetiştirecek olanın ÇKS belgesi, nüfus cüzdanı, kişinin SALEP yetiştiriciliği sağlayacağı tarım işletmesine ait ticaret sicil gazetesi, SALEP yetiştirecek olan çiftçiye ait gelir belgesi devlet için gerekli olan evraklardır. Bu evraklar ile SALEP yetiştiriciliği devlet desteği kredisine başvurulur. Demin de söylediğim gibi %50'si hibe, %50'si de kredidir. SALEP yetiştiriciliği devlet yardımı müracaat yeri Tarım Bakanlığı İl Müdürlükleridir. Her çiftçi SALEP yetiştiriciliği yapacağı ve ikamet ettiği proje ilinde yer alan Tarım İl Müdürlüğü'ne müracaat sağlar. Müracaat sırasında evraklar tam ve eksiksiz olarak iletilir. Başvurunun onayını alanlar ise SALEP tohumlarını temin ederek yetiştiriciliğe başlama hakkına sahip olurlar. Bu ürünün ihracatını sorarsanız ihracatımız yasak. İthalatımızı soracak olursanız Türkiye'nin şu anda SALEP ihtiyacı 800 tondur ve hali hazırda şu anda 200 ton SALEP üretilmektedir. Yani bizim 600 ton açığımız vardır. Ben sizlere SALEP yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler verdim. Bunu yetiştirmekle alakalı çok uzun eğitimler mevcuttur. Eğer üretmek istiyorsanız eğitimler konusunda Tarım İl Müdürlüğü de sizi yönlendirecektir diye düşünüyorum. Yetiştirmek isteyen üreticilere şimdiden kolay gelsin, bereketli olsun, Allah emeklerinizin karşılığını kat kat versin diyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum.